Tamamıyla firmalardan, kuruluşlardan uzak bir internet sitesinde üretenlerin geneli genç olup öne çıkmanın ana unsuru da samimiyet olan bir sitede değişen ve gelişen, hatta işlerin birinin tek başına kanal kurup yönetmesinden zamanla şirketlerin ve taşeron firmaların yönetmesine giden inanılmaz mücadeleli bir hal almasına ve tüm bunlara rağmen yıllara kafa tutup dünyadaki içerik üretme şekline yön veren birini düşünün. Ve o kişi şu an devasa firmalar arasında bireysel kalmış en büyük kanal. MrBeast tam 200 milyon oldu ve de bu da onun bütün YouTube macerası. Bu ayın 24'ünde güzel bir seriye başlıyorum. İnanın bana muhteşem bir seri olacak ve iddia ediyorum YouTube Türkiye'deki açık ara en keyiflisi ve en iyisi olacak. Çekeceğim oyunu o denli keyifli izleme noktasına getireceğim. Yani daha önceki serilerim gibi eksiklikleri olmamasına uğraşıyorum. Bu arada yan kanallarıma, özellikle bu kanala da abone olup like atarsan algoritma için harika destek olur. O halde videoya başlayalım. Hikayemiz şöyle başlıyor. Eski YouTube kralı PewDiePie'ı ve o zamanlar popüler olan diğer YouTuber'lar izleyen MrBeast 12 yaşında çok geçmeden video çekmesi gerektiğini anlayıp adı pek bilinmeyen bir kanal açıyor. Ve bu kanalı açar açmaz o zamanlar çok popüler olan, şimdi olan ama pek umursanmayan abone olana abone olurum gruplarına girip karşılıklı abone olarak 4000 abone civarına geliyor. Ama bu kanalla atmış olduğu hiçbir video izlenmiyor. Çünkü kanalı tamamıyla organik olmayan ve aslında kendisinden de bir haber abonelerle doluydu. Bu da onu sıfırda olduğu anlamına getirirdi. Ama bu şekilde 4000 aboneli bir kanal 30 izlenirken video atması ölü kanala boşa çaba demekti. Bunun üstüne çözüm olarak ara verdi ve tam bir yıl sonra 13 yaşında MrBeast 6000 kanalını kurdu. Bu kanalda en başta oyun üzerine konuşma videolar çekti, çok tutmadı ama 500 civarı abone toplamıştı, hem de bu sefer video çekerek. Ama en nihayetinde bu videolar kendisini tatmin etmeyip konsept değiştirdi ve değiştirdiği bu yeni konsepte çektiği içerik PewDiePie gibi büyük kanalların gelirlerini tahmin etmekti. Yani aslında ne kadar kazandıklarını sallıyormuş, kendisinin de dediği gibi, zira o dönem zaten bunu bilebilecek kadar YouTube bilgisi de yokmuş, öğrenebileceği sitelerde. Ama mühim de değildi çünkü tam olarak beklediği üzere bu içerik ilgi çekmişti ve kendisini 5000 aboneye kadar taşımıştı. 6000. abonesinde de şu video çıkış müziği olarak kullandığı MrBeast 6000 şarkısını yaptırtmıştı. Ve artık bu içerik de kendisini doyurmuyordu. Ne izlenme ne abone etmeyince o da YouTube hakkında bilgiler, tüyolar, taktikler verdiği videolar paylaşmaya başladı. Bu içerikler onu 15.000 aboneye kadar getirmiş, bu süreçte çeşitli videolar çekmeye devam etmiş. Adam bölümü geçmeye çalışan küçük çocuklar misali her tuşa basarmışçasına içerik deniyor ve en önemli unsur olarak da YouTube'da artık arkadaşlarını da ön plana çıkartarak kanalda yer vermiştir. Bu arada o zamana kadar çektiği en popüler videoda cringe YouTube introlarına verdiği tepkidir. Tanıdık geldi mi? Durun, ileride dahası var. İşin artık 5. yılında her şey ufak ufak ilerlemeye devam ederken MrBeast'in kelimenin tam anlamıyla dönüm noktası olan o videoyu çekip YouTube'a yükledi. Bu videoda 1'den 10.000'e kadar saydı ve inanılmaz ilgi çekti. Kimisi dalga geçti, kimisi gülüp destekledi ama en nihayetinde öne çıkmayı başarmıştı ve sadece 5 ayda 15.000 aboneden 100.000 abone olmuştu ve artık kanala yeni bir içerik daha eklenmişti. Bu içerik gerçek hayatta yaptıklarıyla alakalıydı ve bunlar inanılmaz rastgele şeylerdi. Bu şekilde kanalı hem diri hem de ilgi çekici tutmaya çalıştı. B yani arı filminin senaryosunu okuyup her arıda önceki arıları tekrarladı, kendini kutuyla kargoladı ve bunun gibi birkaç troll içeriği daha hiç küçümsenmeyecek etkileşim alarak onu öne çıkardı. Fakat tüm bunlar olurken MrBeast'in yaşı da ilerliyordu. Artık üniversiteli çağına gelmişti ve annesi tarafından zorla üniversiteye yollandı. Ama o üniversiteye gitmedi. Onun aklında çok farklı bir plan vardı. YouTube'un kralı olmaya gidecek planın ilk adımıydı. MrBeast tüm bu içerikleri çektiği için en sonunda bir sponsor buldu ve bu Quite adındaki bir uygulamaydı. Bu uygulamayla $10.000 bir anlaşma yaparak reklam aldı. Artık az da olsa bir parası vardı. Bu yüzden ikinci bir patlama daha yaşamalıydı. Tıpkı sayma videosundaki gibi. Ve o da ne mi yaptı? Birine direkt para verdi. Videoda kısaca şu: MrBeast elindeki cüzi miktarda parayı ihtiyaç sahibi birine veriyor ve bunu yaparken de videoyu alıp internete atıyor. Ardından ise muhtemelen hiç beklemediği kadar olumlu olumsuz bir geri dönüşle muazzam yükseliş ivmesi sağlıyor. Gerisi de tarih işte. Yok öyle değil. MrBeast bu ivmeden sonra o dönemde olan popüler disleşme muhabbetini görüp 10 saat boyunca Jake Paul'un It is Everyday Bro'yu söylüyor ve bu videoda patlıyor. Yükselişi çok iyi kontrol eden MrBeast tekrar para dağıtıyor, troll içerikler çekiyor, sayma videoları yapıyor ve kendisine tekrar bir yükselme ivmesi sağlayan canlı yayıncılara bağış videosunu çekiyor. Hala tanıdık bir şeyler var gibi değil mi? Geleceğiz oraya. En nihayetinde bir yıldan kısa bir sürede 100.000'den artık 1 milyon aboneye ulaşıyor ve ardı ardına popüler olan videolar yüklüyor. Annesine para veriyor, 100.000 kitap kurşun durdurabilir mi gibi deney videolar çekiyor. Daha önce çekmiş olduğu video konseptlerinin yenilerini çekiyor. Bu şekilde yeni konseptler, eski konseptlerin yeni bölümleri diye sadece 1,5 yılda 2018'de 10 milyon abone oluyor. Tüm bunlar olurken, her şey güzel devam edip ilerlerken, bir şeyler güzelmiş olarak görülüyorken tabii ki onun için de işler çok iyi gitmiyor. MrBeast çektiği içeriklere çok para harcayıp kanaldan kar edemeyip Dubai'de para karşılığı ağzına sıçtırtıyor.
Yok bu o ünlü değil. Maalesef ki daha kötüsü başına geliyor. Yani kendisinin dediğine göre en kötü şeymiş o zamana kadar yaşadığı. Yapmış olduğu kurgulu ve görece YouTube'da o zamana kadar öne çıkmamış bu içerikler başta Türkiye ve Rusya'da olmak üzere aşırı derecede farklı dillerden çalınıyordu. Hatta bir ara içerikleri o kadar çalınıyordu ki MrBeast'in dediğine göre yaptığı içeriği onun çaldığına dair bile iddia ediliyormuş. Yani adama hırsızsın demişler. Tabi bu zamanlar bir şekilde geçerken MrBeast de çeşitli markalar kuruyor. Bunlar da çikolata markası Feastables, hamburger markası MrBeast Burger ve kıyafet satıcılığı gibi çeşitli bir şekilde kendi ürünlerini yavaş yavaş kuruyor. Diğer bir yandan da yan kanallarını da açıyor. Tepki Oyun gibi kanallar da bu dönemde kuruluyor. Aynı zamanda videolara sponsor alıp hem kendi markasını hem de sponsor markasını tanıtıp olabildiğince gelir marjını arttırıp videoların kurgusuna, çekimine, ekibine ve en önemlisi içerik için gerekenlere harcayıp en başta yaptığı gibi kazandıkça harcıyor, harcadıkça kazanıyor ve hızlı yükseliyor derken benim belki kendisini tanımam sebebi olan PewDiePie ve T-Series mücadelesinde PewDiePie'yi destekliyor ama biliyorsunuz ki sonuç pek hoş değil. Here's one last bro fist from the number one in the world. You and me, we're family. 2019'da aynı zamanda 20 milyon aboneye ulaşıp bunun içinde 20 milyon fidan dikmiştir. Neyse yeni daha önce hiç popüler olmamış türden içerikler yaptıkça yapıyor, çektikçe çekiyor ama bu sırada yaptığı içerikler, kurgular, editler çalındıkça da çalınıyor. O zamana kadar anca bu durumu dile getirip hırsızlara mesaj atan MrBeast sosyal medyayı değiştirecek ve o zamana kadar görülmemiş bir şeye kalkışıyor. YouTube'a videosuna farklı dublaj ekleme fikrini sunuyor. Yani düşün adam işi o kadar çözmüş ki neyin işe yarayıp yaramayacağından kesin gözüyle bakıp koca firmaların sahip oldukları site hakkında geliştirici fikirler öneriyor. Burada sahip oldukları firma dememin sebebi şuydu. Aslında MrBeast'in yapmak istediği sadece YouTube'la sınırlı değildi. İçerik üreticisi olarak bu yaptığını TikTok ve Instagram'da da denedi. Ama orada artık yeterli etkileşimi yok diye mi? O firmaların buna altyapısı yok diye mi? Ya da gerek duymadılar diye mi bilemem ama en nihayetinde olmadı yapmadılar. Lakin ona sadece YouTube bile yetmişti. Burada bir şey diyeceğim. Bu öncülük yaptığı özellik o kadar güçlü bir şey ki bu özelliğin gerçek gücünü herkes çok beklenen bir şeyin fragmanında görecek. Hatta iddia ediyorum bu Get Out'ın fragmanı olacak ve ilk olarak da orada fark edilecek. Bu özelliğin nedenli güçlü ve işe yarar oldu. Buraya bıraktım bu dediğimi ileride göreceksiniz. Zaman gösterir zaten devam. Öyle ki bu yapmış olduğu şey ile yine o zamana kadar görülmemiş bir şekilde yükseliş sağlayıp önce PewDiePie sonra ise birkaç firmayı da geçerek bireysel en büyük kanal ardından ise en büyük ikinci kanal olmayı başarmıştı. Lakin artık karşısında koca bir Hindistan vardı. T-Series. Sonrası ise yeni videolar atıp bazı eski izlenme potansiyeli yüksek birkaç video daha çevirmekle geçti. Şu anda da yükselmesi en nihayetinde devam eden ve 200 milyon olmayı başarmış ilk bireysel kanal olan MrBeast artık tek rakibi T-Series ve de tüm bunları tıpkı dediği gibi PewDiePie için de yapıyor. MrBeast'in hikayesi, MrBeast'in yükseliş hikayesi böyleydi. Benim bu adam için diyeceğim çok şey var ama kısaca koca şirket ve firmaların çöktüğü, tek tük kişiler dışında bireysel kimsenin artık en iyilerde olmadığı, içerik üreticilerin yer edinemediği bu zamanlarda kendi şirketi, ekibi ve de arkadaş çalışanlarıyla bu adama PewDiePie mücadelesinde ben 30 aboneyken kendimce destek çıkmak için PewDiePie'ye abone ol paylaşımları yaptığım zamanlardaki gibi tam olarak 2 senedir 9100 abonede kalmış kanalımla kendimce destek çıkıyorum ve diyorum ki MrBeast'e abone ol. YouTube topluluğu olarak şirketlere karşı olan bir savaşı daha kaybetmeyelim. Bu işi hepimiz için yap MrBeast. Mr. B6000, oh, Mr. B6000, oh, Mr. B6000, yeah, you know his name. He changed it once or twice, but I think it's here to stay.